Drone Adam'dan selamlar arkadaşlar. DJI'den yepyeni bir drone daha geliyor ve bu drone'un ayrıntılarına bakacağız. O zaman hadi başlayalım. Arkadaşlar yaklaşık 2-3 aydır DJI'nin bu yeni drone ile ilgili sızıntıları gelmeye başlamıştı. Bazı fotoğraflar internette dönüyordu. Fakat bu drone'un yapısı aynı Mavic 2'nin tasarımına benziyordu. Yani kamera tasarımı olsun, şekli olsun Mavic 2'ye benzetiliyordu. Dolayısıyla herkesin aklında bu Mavic 3 mü olacak diye bazı soru işaretleri vardı. Fakat son günlerde DJI FCC'ye başvurdu ve DJI Mavic Air 2 adını orada artık biz görmüş olduk ve artık DJI Mavic Air 2 olarak çıkacağına şu anda eminiz. Ve son olarak da bugün DJI zaten kendi sitesinden de 27 Nisan'da yeni bir tanıtım yapacaklarını açıkladılar ki büyük ihtimalle bu drone o lansmanda artık bize tanıtılacak. Peki bu drone nasıl bir şey? Nasıl fotoğraflar sızdı? Öncelikle tasarım Mavic 2 Pro'ya benziyordu. Kamera tasarımı köşeli olarak Mavic 2 Pro gibiydi. Ama Mavic 2 Pro'nunki kadar böyle büyük gözükmüyordu. Daha küçük gözüküyordu. Bu demektir ki 1 inçlik bir sensör olmayacak gibi. Ki zaten 1 inçlik sensör koysa bu sefer Mavic 2 Pro'ya haksızlık etmiş olacak. Dolayısıyla da 1 inçlik olmasa da 1 inçle Mavic Air'ın şu andaki modeli arasında bir şey olacağını düşünüyorum. Sensörlere gelecek olursak yine önde sensörler var. Çarpma sensörleri. Arkada aynı Mavic 2'de olduğu gibi altta ve üstte var. Altta da sensörleri var. Kızılötesi ve normal sensörler. Ve ayrıca bir tane de LED aydınlatma var. Aynı Mavic 2 Pro'da olduğu gibi bir aydınlatma koyulmuş. Bu neye yarıyor? Karanlık ortamlarda, ışığın az olduğu ortamlarda pozisyonlamayı daha stabil bir şekilde yapmasını sağlıyor cihazın. Mavic Air 2018 Ocak ayında tanıtılmıştı. Dolayısıyla yaklaşık 2 yıldan daha fazla bir süre geçmiş ve Mavic Air'a bir güncelleme olması da zaten daha beklenilebilir bir durumdu. Mavic 2 ona göre çok daha yeni bir drone. Dolayısıyla Mavic 3'ün gelmesi şu dönemlerde biraz daha zor. Son sızan fotoğrafa göre Mavic Air 2'nin bataryasının 3500 mAh'lik olduğu gözüküyor. Bir önceki drone'a göre 1500 mAh'lik bir fark var. Dolayısıyla uçuş süresinin bayağı bir artacağı anlamına geliyor. 30 dakikalara çıkabileceğini düşünüyoruz. Bir önceki Mavic Air'da 21 dakikaydı. 30 dakikaya çıkınca gerçekten bayağı bir fark olmuş olacak. Ve bu yeni pilinde lityum iyon değil, yani Mavic Mini'nin pilleri gibi değil, LiPo pilleri aynı diğer Mavic serilerinde olduğu gibi LiPo pillerin kullanılacağını görüyoruz. Kumanda tasarımında bu sefer DJI bambaşka bir tasarıma geçmiş. Normal bizim Mavic serilerimizdeki kumanda bu şekildeydi. Alttan açılıyordu ve telefonumuzu buraya koyuyorduk ve sticklerimizi buraya takıyorduk. Sökülebilir bir sticklerimiz oluyordu. Ama telefon her zaman alt taraftaydı. Yeni tasarlanan Mavic Air 2'nin kumandası ise bu sefer altta herhangi bir tutacak yok. Bu sefer üstte bir tutacak yapılmış. Yani kumandayı tuttuğumuzda telefonu kumandanın üzerine koymamız gerekiyor. Telefonu veya tableti. Tıpkı Phantom serilerinde olduğu gibi. Kumandanın üzerinde yine eve geri dönüş tuşu var. Açma kapama tuşu var. Atanabilir tuş var. Fotoğraf çekme ve video tuşları var. Ve tripod, spor mod ve normal moda alabileceğimiz bir tuş var ve üstünde de 4 tane led var. Bu ledlerde zaten kendi kumandanın şarjını gösteren lambalar. Tabi altında da büyük ihtimal tuşlar vardır. Atanabilir tuşlar ama onun fotoğrafı olmadığı için göremiyoruz. Geçen yıl DJI 250 gramın üzerinde çıkaracağı her drone'a ADS-B modülünün koyacağını söylemişti. Yani bu ADS-B nedir? Uçaklarda, helikopterlerde olduğu gibi sürekli veri aktaran, cihazın ben buradayım diyebileceği bir modül var. Bu dronları artık ben bunun içine koyacağım dedi. 250 gramın üzerindeki tüm dronları bunu koyacağım dedi. Ve büyük ihtimalle bu Mavic Air 2 artık 250 gram üzerinde olacağı için bunda da olacak. Peki bu ne oluyor? Aynı Flight Radar 24 ekranlarında gördüğümüz gibi havada uçan uçağı, helikopteri takip edilebilecek. Zaten farklı bir sistem üzerine de çalışıyorlardı. Ben bunu daha önceki videolarımda da anlatmıştım. Fakat bu ADS-B olayında artık siz ekrandan hava araçlarını da görebileceksiniz. Mesela uçuyorsunuz ve yakınınızda bir helikopter var. Bu helikopterde de bu modül bulunuyor ve siz belki DJI Go 4 ekranında etrafınızda bulunan helikopterleri de görebileceksiniz. Bu şekilde de hava araçları birbiriyle iletişim halinde olabilecek. Tabii onlar da sizi görebilecek demek oluyor bu. Şu anda bildiklerimiz bunlar. Bu özellikler var. Daha ayrıntılı özellikleri tabii 27 Nisan'da öğreneceğiz. O gün tanıtılacak ve kamera özellikleri olsun, uçuş modları olsun, Mavic Air'ın üzerine neler koydukları olsun o zaman
daha detaylı bir video ile karşınıza çıkarım. Şimdilik bu kadar. Acaba siz neler düşünüyorsunuz? Çünkü DJI resmi olarak bir açıklama yapmadı. Ben Mavic Air 2 tanıtacağım diye bir şey yapmadı. Biz sızıntılardan bunları öğreniyoruz. Sizin aklınızda neler var? Ne gelebilir? Yeni gelen Mavic Air'de neler bekliyorsunuz? Mesela Oculus 2 teknolojisi olacak mı? En önemli olan özellik bu. Yoksa eski Mavic Air'daki gibi Wi-Fi teknolojisi mi olacak? Göreceğiz hep beraber. Bununla ilgili bir sızıntı yok çünkü. Sizler ne düşünüyorsunuz? Yorumlara bırakırsanız sevinirim. Bu gibi videoların devamı için videoyu beğenmeyi, kanalıma da abone olmayı unutmayın. Ayrıca oradaki zil simgesini tıklarsanız videolarımdan anında haberdar olabilirsiniz. Unutmayalım. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.